Ev değiştirmek zorunda kaldım ve o süreçte neler oldu, neler yaşadım, nasıl ev değiştirdim, nasıl hemen başka bir ev buldum ve bir anda bir ev arkadaşım olmuştu. Onunla nasıl bir araya gelmek, ev arkadaşı olmak, sonraki süreçte neler yaşandı. Kolay şeyler yaşanmadı. Benim açımdan zor şeyler yaşadım arkadaşlar. Ama şu an her şey yolunda, iyiyim ama o süreci anlatmak istiyorum. Deneyimlerimi anlatmak istiyorum. İlk defa izliyorsunuz bu videoyu. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Chiang Mai'da, Tayland Chiang Mai'da DTV vizesiyle kalıyorum. Öncelikle hala sorular geliyor Vietnam'la ilgili. Arkadaşlar Vietnam'da değilim. Vietnam'da sadece bir ay kaldım ve o bir ay süresince deneyimlediğim her şeyi de videolarda anlattım. Şu an Chiang Mai'da yaşıyorum. 3 aydan fazla oldu. Buradayım. 1 yıllık sözleşme yaparak bir villa kiralamıştım. Geçen yıl burada yaşadığım süreçte tanıştığım ve güzel bir arkadaşlık bağı kurduğum bir arkadaşımla iletişimimiz devam etmişti ben Türkiye'ye döndükten sonra da. Hatta sonrasında ben Vietnam'a gittiğimde o da dijital göçebe, o da oradaydı. Orada da karşılaştık. Yine birlikte keyifli vakit geçirmiştik. Vietnam'dayken bir sohbetimiz sırasında bana bir süre Chiang Mai'ye dönmek istemediğini, diğer Asya ülkelerini deneyimlemek istediğini, belki Bali'ye ya da farklı bir yere gidip oralarda da yine vizesinin izin verdiği kadar kalarak o şekilde deneyim yaşamak istediğinden bahsetmişti. Hatta bana da teklif etmişti. Gel birlikte Bali'ye gidelim, orada birlikte ev kiralayalım gibi şeyler söylemişti. Ama ben hani nazikçe geri çevirdim. Çünkü benim hayat planıma, benim o günkü planıma uymayan bir şeydi. Ve biriyle birlikte aynı evi paylaşmak, bir ev arkadaşı olmak gibi bir niyetim olmadı hiçbir zaman. Yok da şu anda öyle bir ev arkadaşlığı da kurmak istemiyordum. Ben buraya geldikten yaklaşık 2 ay sonra, sanırım Haziran sonuydu, bir akşam beni aradı. Ben dönmeye karar verdim Chiang Mai'ya. Bir süre sende kalabilir miyim? Çok hızlı ve daha önceden konuşulmamış ve aniden gelişen bir şeydi. Bir an durdum. Bir şey hissettim aslında. Bedenimde bir şey hissettim. Bir şeyi istemezsiniz de itmek istersiniz ya, uzaklaşmak, yani kaçmak değil de size doğru gelen bir şeyi iterek kendinizden uzaklaştırmak istersiniz. Bedenimde öyle bir şey hissetmişim. Ben uzun zamandır kendi bedenim üzerinde somatik pratiklerle çok çalıştığım için artık beden hislerimi anlamlandırabiliyorum, tariflendirebiliyorum ya da fark edebiliyorum. O anda zihnimle bedenim arasında bir senkronizasyon kopukluğu oldu. Dolayısıyla bir sessiz kaldım telefonda. Çünkü ne diyeceğimi bilemedim. Geçici bir süre mi? Yoksa uzun dönem ev arkadaşlığı gibi bir şey mi? Bir an durdum. Ne kadar kalmayı düşünüyorsun dedim. Kendime istediğim gibi bir yer bulana kadar sen de bir süre kalabilirsem harika olur. Kendine bir yer bulana kadar elbette sana destek olmak isterim. Kalabilirsin dedim. Daha geldiği ilk günden itibaren emrivaki şeklinde böyle bir şeyler gelmeye başladı. Şimdi gözlemlemeye başladım ben. Arkadaşlığından keyif aldığım bir insan. Birlikte çok fazla vakit geçirdik. O ana kadar herhangi negatif hiçbir olay yaşamadığım bir insandı ve arkadaşlığına güvendiğim bir insandı. İnsandı diyorum çünkü bunun devamını anlatacağım. Artık o insan yok hayatımda. Buraya geldikten sonra TM30 formu diye bir forma ihtiyacınız var. O formu da kaldığınız, konakladığınız yerin ev sahibi veriyor. O TM30 formunu başka videolarda anlatmıştım ama yine burada bir özet geçeceğim. O formu yine alıp saklayın siz. O form size daha sonra adres beyanında bulunmanız gerektiğinde lazım olacak göçmenlik bürosuna gittiğinizde. Hemen konuya geri dönüyorum buradan. TM30 formunu benim için alabilir misin? Ev sahibinden isteyebilir misin dedi. Sadece benim misafirim olarak benim evimde kalacağı için bir TM30 formuna ihtiyacımız var. Rica edebilir miyim sizden? Memnuniyetle. Hemen ertesi gün gönderdi ev sahibi. TM30 formunu aldık. Birlikte keyifli vakit geçirmeye başladık. Evde birlikte kahvaltılar, işte yürüyüşler yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Aradan bir 5 ya da 6 gün geçtikten sonra birlikte bahçede oturup kahve içerken bir anda ben burada kalmaya karar verdim. Burası çok güzel. Seninle ev arkadaşı olmaktan da keyif aldım. Ben hiçbir şey söyleyemedim. Bir an durdum böyle. Yine böyle bir bedenimde bir itme hissi oluştu. Sonra baktı benden hiçbir tepki yok. Hiçbir şey söylemiyorum, etmiyorum. Merak etme, kiranın da ve diğer faturaların da yarısını ödeyeceğim dedi. Yine sessiz kaldım. Çünkü bir şey çıkmadı yani. Neden çıkmadı bilmiyorum. Yağmur çok bastırdı arkadaşlar. Hemen korunaklı bir yer bulmam lazım kendime.
Aslında bu videoyu bir yerde oturup çekerim diye planlamıştım. Hayatsız planlar yaparken başınıza gelenlermiş. Hava kararacak, o yüzden videoyu bitirmek istiyorum. Hala birazcık yağmur var. Yüzümü biraz yakında görmek durumunda kalacaksınız. Yapacak bir şey yok. Neyse efendim, biz ev arkadaşımla bahçede yaptığımız o konuşma sonrasında ben burada karar verdim kalmaya ve masrafları karşılayacağım. Yarısını, kiranın da yarısını ödeyeceğim dedikten sonra ne kadar kalacaksını sordum. 3 ay zaten hani totalde kalacağını, sonrasında başka bir ülkeye gideceğini, bir iş seyahati olduğunu, sonrasında da belki geri döner belki dönmez, tam olarak bir plan yapmadığını, yapmak da istemediğini, birazcık da akışta yaşamak istediği gibi şeylerden bahsetti. Deneyelim dedim. Bir ayı bir görelim. Ertesi günden itibaren böyle ufak ufak talepler ve sınır ihlalleri gelmeye başladı. Şimdi o anda farkında olamadım. Daha sonradan ben hani olay üzerinden geçtikten sonra mantıklı düşünüp analiz ettiğimde bazı şeylerin neden olduğunu, neyin neye sebep olduğunu farkına vardım. Parayı verdikten sonra hemen şöyle bir talep geldi. Ev sahibine söyle, kontrada benim de ismimi yazsın. Kontratı yenileyelim. Bir an o anda şöyle bir durdum yine. Yine bir don. O bedendeki o itme hali geldi. Farkındayım ve artık zihnimde bir saniye, burada bir şey var. Bir tuhaflık var. Bir sınır ihlali var. Farkında mısın? Sinyali göndermeye başladı. Bu defa hem beden hem zihin ikisi birlikte. Sanırım ilk defa orada bir sınır çizdim. O arkadaşlık ilişkimde ilk defa o güne kadar çizdiğim ilk sınırdı diye tahmin ediyorum. Öncesinde sınır çizmemi gerektirecek bir olay yaşamamıştık çünkü. Dedim ki bu evin tek kiracısı benim ve ben 1 yıllık sözleşme yaptım ve bu şekilde kalmasını istiyorum. Ayrıca ev sahibinin de bunu kabul edeceğini zannetmiyorum ve zaten sen 3 ay kalacağını söylemiştin. Dolayısıyla ben bunu kabul etmiyorum dedim. Edemiyorum değil, direkt etmiyorum dedim. Benden böyle bir tepki beklemiyordu muhtemelen. Önce bir şaşkınlık yaşadı. Sonra tamam peki falan dedi. Sonra da hani neden böyle bir şey istediğinin sebebini anlattı bana. Kendi işi olduğu için eğer kontrata adını yazdırabilirse kirayı vergiden düşebilirim. Benim de cevabım maalesef hani yapacak bir şey yok. Bu konuda yardımcı olamayacağım sana. Bunlar iki yetişkin olarak konuştuğumuz şeylerdi. Böyle bir duygusal konuşma, işte trip ya da kapris tarzı şeyler olmadı. Yani ben de karşımda bir yetişkin olduğunu düşündüğüm için o şekilde, o üslupla konuştum. Aynı şekilde de karşılık aldığımı düşünüyorum o konuşmalarda en azından. Yaklaşık 2-3 hafta geçmişti. Sanırım Temmuz'un 2. haftasıydı. Bir anda bir mail aldım ev sahibimden. Ev sahibim Kanada'da yaşıyor. Mail üzerinden sürekli haberleşiyoruz. Kendileriyle ilgili beklenmedik bir durumla karşılaştıklarını, çok üzgün olduklarını ve çok özür dileyerek Chiang Mai'ye geri dönmek zorunda olduklarını ve benim de kendime yeni bir ev bulmam gerektiğini anlatan bir mail gönderdiler. Kendimi huzurlu hissetmiyordum. Kendi evimde bir rahatsızlık, bir huzursuzluk hissediyordum. İşime konsantre olamıyordum. Ne zaman böyle bir işime odaklansam veya yapmak istediğim bir şeye odaklansam bir şekilde dikkatim dağılıyordu ya da dağıtılıyordu. Benim sınır ihlali olarak düşündüğüm şeylere maruz kaldım. Çok büyük tepkiler vermek yerine tamamen nezaketle hani o anki durumda nasıl bir tepki vermem gerekiyorsa öyle bir tepki verdim. Ben ders verirken ya da seans sırasında aniden kapıyı çalmadan, ki hani çalışma odamda çalışıyorum, kapım kapalı. Ona rağmen bir anda pat diye odaya girmeler. Ya da ben çalışırken bir anda gelip işte bir şey sorma, bir şey isteme. Ama çok böyle hani basit şeyler, benim zamanımı bölen şeyler olduğunu fark ettim ve gittikçe enerjimin de yavaş yavaş böyle aşağı doğru çekildiğini hissetmeye başladım. Bir rutin oluşturmaya başladığım zamanlarda gelmişti ev arkadaşım ve o rutinlerimi tam oturtamadan bozulmaya başladığını fark etmeye başladım. Kendi rutinimin içine beni dahil etmeye çalıştığını fark ettim. Neyse ki hani çok içine dahil olmadım ama şöyle bir şey var. Ben onun rutinine dahil olmadığım yerlerde, onun gittiği, yaptığı şeylerde dahil olmadığım yerlerde bir şekilde de olsa bana ulaşmaya çalıştığını
bir şekilde beni etkilemeye çalıştığını fark ettim. Mesaj ya da telefon ya da aniden FaceTime görüntülü arama gibi şeylerle. Ben de pek hoşlanmıyorum arkadaşlar böyle şeylerden. Yani beni öyle direkt FaceTime'dan falan aramayın, açmam. Öncesinde bir mesaj atarsınız. O kadar yakınımsanız, yani o kadar yakın arkadaşım olsanız bile beni FaceTime'dan arayacak kadar öncesinde bir mesaj atarsınız. Müsait miyim, değil miyim? Onu sorarsınız. Ona göre konuşuruz. Ben kendi ailemle, kendi çocuklarımla da bu şekildeyim. Yani sınırlarım var. Bence sınırlar önemli, hepimizin olmalı. Ana tema bu. Sınırlarım nerede başladı, nerede bitiyor, nerede sınır çekmek zorunda kaldım? Çok güzel başlayan, çok güzel hislerle başlayan bir arkadaşlığı, dostluğu kesmek zorunda kaldım. Her insan aynı değil. Ben yıllarca kendimi anlattım birilerine. Hiç onaylanmadım. Onay almadığım halde kendimi sürekli anlatmaya devam ettim. Oralara geçtim artık. Ona ihtiyacım yok. Kimseye kendimi anlatmak zorunda hissetmiyorum. Sınır çekemeyen, hayır diyemeyen, istemediği halde, istemediği ortamlarda veya istemediği insanlarda kalmak zorunda kalan insanlara belki bir farkındalık olur. Sosyal medyada çok görüyorum. İnsanlar deneyimlerini paylaşıyor veya deneyimlerini paylaşmadan fikirlerini, duygularını, düşüncelerini, genelde de fikir paylaşımı var. Benim gözlemlediğim. Hep şöyle cümleler var. Arkadaşlar şunu yaparsanız şöyle olur, bunun için böyle yapmalısınız. Siz de şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Çok güzel bir şey. İnsanların düşüncelerini paylaşmaları. Ben çok destekliyorum. Duyguları paylaşmak belki çok çok daha güzel. Bir video izliyorum diyelim ki ya da benim videomu izliyorsunuz. Ben şöyle bir cümle kuruyorum. Arkadaşlar, insanlara sınır çekmelisiniz. Hayır demek de kendiniz için yapabileceğiniz güzel bir şeydir. Bazen insanlara hayır demek, bazı insanları hayatımızdan çıkarmak önemlidir, güzeldir. Bunları söyledim. Bu şekilde size dikte ettim veya gayet güzel bir üslupla söyledim, anlattım. Hani farkındalık yaratayım diye. Ben bu videoyu izlediğimde şöyle düşünüyorum. Sen nasıl bir şey yaşadın? Nerelerden geçtin? Ne hissettin de bu farkındalığa geldin ve şimdi bu düşünceleri söyleyebiliyorsun. Yani bunu negatif anlamda söylemiyorum, yanlış anlamayın. Ben bu tarz videoları izlediğimde merak ediyorum. Tamamen gerçekten merak ediyorum. Yani o insan ne yaşamış olabilir de nasıl şeyler yaşadı acaba? Nasıl hisler, nasıl duygular, nerelerden geçti ve o farkındalığa gelebildi? Bunu merak ettiğim için siz de bu videoyu izlerken belki merak edenleriniz olacaktır. O yüzden tamamen kendi deneyimim, kendi duygularım üzerinden anlatmak istedim. Şimdi arada gözüm kayıyor. Ekranın neresine bakacağımı bilemiyorum. Yürürken çekiyorum arkadaşlar. Artık teknik detaylara takılıyorsanız da yapacak bir şeyim yok. Elimden gelen bu. O arkadaşımla ev arkadaşı olmadan önce çok huzurlu, çok güzel bir arkadaşlığımız vardı. Çok keyifli vakit geçiriyorduk birlikte. Bir şeyler değişti ama ne değişti? Adlandıramıyorum. Anlamlandıramıyorum. Fakat beden olarak hissediyorum. Rahat hissetmiyorum, huzurlu hissetmiyorum. Böyle bir sürekli tetikte olma hali vardır ya. Hep öyle bir tetikte olma halini hissediyorum. Sinir sisteminin kaç savaş don tepkisi gibi. Zihnimde ama hep şöyle cümleler vardı. Gayet güzel anlaşıyoruz. Hani ben çok titiz ve temiz bir insanım. Yani gerçekten benim için hijyen çok önemli. Özellikle evde. Yerde bir şey görsem böyle bir tetikleniyorum yani. Hani bir sıkıntı yaşamıyoruz. Gürültü vesaire gibi şeyler yok. Gayet nazik zaten. Çok anlayışlı, çok açık sözlü. Her şeyi konuşabiliyoruz rahatlıkla. Ne var burada? Hiçbir şey yok. Bir sıkıntı yaşadınız mı? Hayır, yok. Temiz mi, titiz mi? Evet. Yani evle ilgili yapılacak bir şey olduğunda elini taşın altına koyuyor mu? Kendi sorumluluğunu alıyor mu? Evet, alıyor. Bir sorun yok. Şimdi bunlar zihnimin söylediği şeyler ama bedenimde bir tuhaflık var. Yani o zaman bedenim neden böyle tepkiler veriyor? İşte onun yanında daha böyle bir kapanıyor. Daha böyle bir rahatsız hissediyorum, tetikleniyorum. Şimdi bunları ben kendi bedenimi ve beden hislerimi tanıdığım için artık bir tuhaflık oldu. Zaten en başında sezmiştim ama hemen birden hareket etmek yerine birazcık zamana bırakmayı tercih etmiştim. Ve zaten bir ayın sonunda, hani bir ay bitmeden onunla oturup konuşmayı planlıyordum kendi kafamdan. Nasıl bir konuşma yapmalıyım ki o insanı da kırmadan, üzmeden ve kendim için de en iyi haliyle bu süreci bitirmek, ev arkadaşlığını sonlandırmak nasıl acaba yapabilirim bunu diye ufak ufak kendi zihnimde bunu böyle kurmaya başlamıştım. Tam da o günlerde ev sahibinden bir mail aldım.
Ve bana Temmuz sonuna kadar bir süre verdiler. Benim zararımı karşılayacaklarını, hatta ellerinden geldiğince daha fazla da destek olacaklarını gerçekten de yaptılar bu arada. Ev sahibimle hiçbir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Söyledikleri gibi, söyledikleri tarihte hani bütün geri ödememi, her şeyimi yaptılar. Çok rahat bir süreç geçirdim orada. Tayland halkının, insanların nezaketlerine hayranlığımı bir kere daha burada dile getirmek istiyorum açıkçası. Sonrasında bu konuyu hemen arkadaşıma söyledim. Dedim böyle böyle bir mail aldım. Evden çıkmamız gerekiyor ve ev bulmalıyız dedim. Şimdi onun tepkisi ilk önce şey oldu. Başka bir ev bakalım, yine birlikte yaşayalım. Ben hemen orada yine bir sınırımı çektim. Dedim hayır, ben kondo bakacağım. Sen de kendine hemen bir kondo bak ve Temmuz sonuna kadar bir süremiz var. Çıkalım. Kiralar henüz çok yükselmedi. Burada Ekim'den sonra çok yüksek oluyor. En yüksek sezonu burası. Şu an çok yağmur sezonu. Şehir sakin, çok fazla insan yok. Kiralık ev bulmak kolay. Hani bu Ağustos, Eylül'e kadar böyle devam eder. Ve biz daha o zaman Temmuz'un 2. haftasındaydık. Hemen Facebook'ta bir ilan yayınladım. Facebook'ta bir sürü gruplar var. Oralarda birkaç ilan koydum. Aynı gün birkaç ev sahibi bana geri döndü. Ev sahibi, emlakçı. Ertesi güne zaten 2-3 tane evi görmek için randevumu ayarlamıştım daha ilk günden. Ve bütün gelişmelerden onu da haberdar ediyorum. Bak ben böyle şöyle bir ev var. Buraya gideceğim, göreceğim. İstersen benimle gelebilirsin. Belki hani bir tanesini sen beğenirsin vesaire diye. Ben tamamen kendi sürecime odaklandım. Gittim, evleri gördüm. Gördüğüm evlerden bir tanesini de beğendim. Sadece biraz süre istedim. Hani birkaç tane daha ev göreyim, alternatif göreyim diye. Şu tarihte size bilgi vereceğim. Ona göre şu tarihte de kontratı yaparız diye. Bu gelişmelerden hepsini haberdar ediyorum arkadaşıma ve söylüyorum ve soruyorum ona. Hani sen ne durumdasın? İşte ev baktın mı? Bak, Temmuz'un sonuna kadar çıkmamız gerekiyor. Planını, programını yap. Nasıl, ne yapacaksın, ne edeceksin? Hani soruyorum sonuçta, arkadaşım, ev arkadaşımın olmasının haricinde bir de arkadaşım, yani normal arkadaşlığımız var. O işte yok, işte bakamadım, henüz bakmadım, orası değil, burası değil, oranın balkonu yok. Zaman ilerliyor. Aradan bir hafta geçti. Ve ben ona tekrar hatırlattım. Şimdi çok fazla da böyle hani hadi çık çık der gibi yapmak istemediğim için çok da üzerine düşmemeye karar verdim. Ve sadece gözlemlemeye karar verdim. Birazcık da kendimi çekmeye karar verdim açıkçası. Orada da yine bir sınır koydum. Çünkü ben sınır koydukça daha fazla alanıma girmeye çalıştığını ve sınır ihlali yaptığını hissettim ve fark ettim. Kendi üstesinden gelemediği negatif duygularını regüle edebilmek için beni kullandığını hissettim. Bu hoşuma gitmedi açıkçası. Ben herkesi dinlerim. Yani iyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum ve gerçekten kimseyi yargılamadan, eleştirmeden dinliyorum. Çünkü yıllarca en büyük yaram buydu. Beni eleştirmeden, yargılamadan dinleyen insan bulamamıştım. En yakınlarım, en yakın arkadaşlarım, dostlarım bile bir yargı, bir eleştiri ya da kendi fikirlerini dikte eden yaklaşımlar ya da sorgulayan yaklaşımlarda bulunmuştu. İnsanın en büyük ihtiyacı bence birinin onu sessizce dinlemesi. Şimdi böyle bir yara olunca kendi içinizde artık umursamıyorum. Ama ben insanları dinliyorum ve bundan keyif alıyorum. Onlara, o insana o alanı açabilmiş olmaktan keyif alıyorum. Hoşuma gidiyor. Çünkü o benim için insanlara destek olmak, hani birine bir faydam dokunsun dedikleri yer aslında. Birinin hislerine, kalbine dokunabilmek. Bu benim için önemli ve güzel. Dolayısıyla hani bana dese ki ya benim birazcık beni dinler misin? Buna ihtiyacım var dese dinlerim. Aynı evde yaşadığınız zaman sınırlar erimeye başlıyor bir süre sonra ve bunun önüne geçemiyorsunuz. Ve bir süre sonra öyle bir hal almaya başladı ki baktım hani hiç sormadan, etmeden direkt böyle, çok özür dileyerek bunu söyleyeceğim ama çöpünüzü boşaltır gibi gelip kendi negatif duygularınızı boşaltmak diyeyim birine. Bu hoş değil. Önce izin almak bence önemli. Hani o insan bakalım seni dinlemek için müsait mi, değil mi? Dinlemek istiyor mu? Annesiymişim gibi öyle bir rol biçtiğini bana fark ettim. Öyle hissettim daha doğrusu ve bunu hemen o anda açıkça ona ifade ettim. Dedim böyle böyle sen hani bunu yaptığında, işte böyle söylediğinde ben kendimi, ama kendi hislerimden bahsederek elbette, ben kendimi böyle hissettim. Ve bu hoşuma gitmedi.
Yani bunu birazcık daha düzenleyebilir miyiz lütfen diye. Rahatsız oldukça ve rahatsız hissettikçe ben daha fazla sınır koymaya başladım aslında. Nasıl sınır koydum? Onunla birlikte geçirdiğim ev içerisindeki vakti azaltmaya başladım. Tamamen işime odaklandım ev içerisinde veya kendi yaptığım etkinlikleri, hani bir yere gideceksem, edeceksem. Onunla birlikte yaptığım hani rutinler varsa onları yine azaltmaya başladım. Bunu fark etti tabii ki o da ve bana hani sorular sormaya başladı. İşte ne oluyor, hani bir sorun mu var aramızda vesaire diye. Şu anda odaklanmam gereken başka şeyler var ve şu an aramızdaki ilişkiyi masaya yatırıp didikleyecek duygusal konuşmalar yapacak durumda değilim. Zaten bunu da istemiyorum. Şu an benim başka önceliklerim var hayatımda ve şu an onlara odaklanmam gerekiyor. Lütfen sen de kendi hayatına ve kendi ev bulma sürecine odaklan. Benden herhangi bir destek istersen elbette neden olmasın yaparım şeklinde bir konuşma yaptık. Saldırgan bir yerden değil ama bunu hissediyorsunuz bedeninizde. Nazik yapsa da her şeyi, çok büyük bir nezaketle yapsa da şu bir gerçek ki bedenimiz zihnimizden önce biliyor aslında her şeyi. Hissediyoruz. Beden hislerinizin farkındaysanız bunu anlamlandırabiliyorsunuz ama değilseniz maalesef sadece zihinde kalabiliyorsunuz ve zihninizin oyunlarına gelebiliyorsunuz. Aniden tepkiler vermek yerine önce biraz anlamlandırmayı tercih edip, sindirmeyi tercih edip, o duyguların farkına varıp sonra zihnimde analiz ederek bir sonraki aksiyonumu veya hareketimi veya yapacağım konuşmayı ona göre belirlemeyi tercih ediyorum. Artık bu şekilde davranıyorum, bu şekilde ilerliyorum normal hayatımda. İnsan ilişkilerimde öyle söyleyeyim. Ve ev bulma süreci ne oldu? Beğendiğim bir tanesini kiralamaya karar verdim ve bir haftanın sonunda gidip kontratımı yaptım, görüşmemi yaptım ve ben ayın Temmuz'un son haftası itibariyle evime girecek şekilde her şeyimi planladım. Hatta anahtarımı aldım. Kondo kiraladım bu arada arkadaşlar. Benim için şimdi daha iyi oldu. Şu an memnunum oturduğum evden. Biraz büyük bir kondo, yaklaşık 50 metrekare kadar. İçinde her şeyi var. Bilemiyoruz işte, hayat villa için bana 3 aylık süre tanımış. Hani 3 ay sen burada yaşa, sonra senin gideceğin yer başka bir yer. Kondoda yaşayacaksın artık diye. Akışta birlikte akmak değil de bir saniye, bu bir akış var. Ben bu akışla birlikte gidiyorum ama bir fark edeyim. Bir dakika, akış beni nereye götürüyor acaba? Hani onun farkına varmak belki de gerekiyor. Yani şu an yaptığım şey o aslında. Böyle yaklaştım. Arkadaşım son ana kadar ev bulmamakta direndi. Bayağı bir onu zorlamak zorunda kaldım sürekli ve sınırlarımı daha net çizmek zorunda kaldım. Birazcık da daha sert bir üslupla sınırımı belli etmek zorunda kaldım. Çünkü baktım ki fazla nazik davrandıkça daha fazla sınır ihlali, ben sınır koydukça daha da fazla o sınırları aşma gibi dürtüsel bir takım davranışlar sergilemeye başladığını fark ettim. Bir insanın yanında bir anda kaçma ya da uzaklaşma ya da o insanı itme hissi geldi mi hiç bilmiyorum. Mutlaka gelmiştir ama fark ettiniz mi ya da? Bana da öyle hisler olmaya başlamıştı. Özellikle süreç uzadıkça ve süreci uzattıkça. Çünkü işte ev bulmuyor, hep sürekli bahane, oranın şeyi yok, oranın fiyatı çok fazla yüksek, bu evin balkonu yok. İşte onun çamaşır makinesi yok, onun air fryer'ı yok ama o evde de işte rice cooker yok, pilav pişirici yok. Yani bahane. 2 haftanın sonunda bir ev bulabildi. Bulduğu eve kontratı yapmış ama eve 30 Temmuz'da gireceğim diye konuşmuş. Yani bana söylediği o, bilmiyorum. Evlerimiz hazır madem, gidip evlerimize geçebiliriz artık yani. Son güne kadar beklememizin burada bir anlamı yok. Ben anahtarımı aldım ama ev sahibine 30'unda gireceğimi söyledim. O yüzden çıkamam, edemem gibi şeyler söylemeye başladı. Son ana kadar pasif agresif tavırlar devam etti. Çok detaya girmeyeceğim. Geri adım atmadım. Sınırları korumaya devam ettim. Hatta daha kalın, sert sınırlar çizmem gerekti. Ve o süreçte fark ettim ki yani bu insan artık benim hayatımda arkadaş olarak kalsa bile benim için hiçbir anlamı yok. Hatta hayatımdan tamamen çıkartmak benim çok daha yüksek hayrıma olacak diye düşündüm. Belki ikimiz için de aynı şey. Şimdi ben kendi tarafından anlatıyorum. O belki bambaşka şeyler hissetti, yaşadı. Bilmiyorum. Benim sorumluluğum değil. Kendimi düşündüm. Bunun bencillik olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bencillik diye söylüyorum ben. Bence insan bencil olmalı. Önce kendini düşünmeli. Benim düşüncelerim bunlar, benim bakış açım. Katılırsınız, katılmazsınız. Tamamen sizin kendi değer yargınız olur. Şimdi sınır konusuna gelirsek, sınır çizmek
Neden önemli? Kendinizi önceliklendirebilmek için bence sınırlarınızın önce kendi sınırlarınızın farkına varmanız gerekiyor ki kendinizi nerede önceliklendirebilirsiniz? Nerede sınırlarınız başlıyor, nerede bitiyor? İnsanlara nerede hayır diyemiyorsunuz? Veya hiç istemediğiniz halde evet dediğiniz, içinde bulunmak zorunda kaldığınız olaylar, durumlar, yerler, insanlar var mı? Onların farkına varmak için yine aynı şeyi söyleyeceğim. Beden zihinden önce biliyor zaten her şeyi. Beden hislerinin farkına varmak gerekiyor. Biz Yosemite'da Ağustos ayının temasını sınırlar olarak belirledik. Neden? Çünkü Yosemite aslında yaşayan bir platform. Birazcık da kendi hislerimizle, kendi hayatımızdan yaşadığımız şeylerle şekilleniyor. Böyle bir yıllık bir curriculum, müfredat hazırlamıyoruz aslında. O anki hem kendi hayatımızdaki dönüşümler hem de topluluğumuzdaki üyelerimizle birlikte devam eden sürecimizde yaşadıklarımız, konuşmalarımız, derslerimiz sırasında yapılan paylaşımlarla şekillenen bir yer aslında ve ihtiyaca yönelik şekilleniyor. Ve fark ettik ki aslında bu sınırlar konusu birçok insanın zorlandığı, hayatta zorlandığı şeylerden bir tanesiymiş. 2 haftadır bu sınırlar üzerine şekilleniyor ders içeriklerimiz. 31 Ağustos'ta bir atölye yapacağız bununla ilgili. Eğer siz de merak ediyorsanız ve kendi sınırlarınızı keşfetmek istiyorsanız katılabilirsiniz. Web sayfamızda bütün detaylar var. Nedir bu somatik diye merak edenler için de ücretsiz bir ders hazırladık ve onu web sayfasına koyduk. Deneyimleyebilirsiniz. Neymiş bu somatik diye. Herkese açık, herkes izleyebilir. Videonun altına koyacağım onun linkini de kolay erişebilmeniz için. Çenma ile ilgili neler oluyor? Şu an yeni hayatımda güncel neler var, gelişmeler. Onlarla ilgili çok kısa bir teaser geçeceğim. Sıfırdan yeni bir düzen kurmam gerekti. Ve yeni rutinler oluşturmam gerekti. Şehrin başka bir bölgesine taşındım. Şimdi taşındığım bölge çok daha aslında merkezi, ilk oturduğum yere göre. Her şey elimin altında, hani yürüyerek her yere ulaşabiliyorum. Ben çünkü motor kullanmıyorum. Yürümeyi seviyorum. Yürüyerek gitmek benim için çok daha kolay oluyor. Gym hemen yürüme mesafesinde. Hemen hemen her gün gym'e gidiyorum. Pickleball'a başladım. O da şimdi rutinim haline geldi. Haftada 3-4 gün pickleball oynuyorum. Katıldığım etkinlikler var. O bir komünitenin parçası haline geldim şimdilik. Bunlarla ilgili detayları ilerleyen videolarda paylaşacağım. Bugün de yine Çenma Üniversitesi'nin içerisine geldim. Çünkü her pazar burada o komüniteyle birlikte yürüyüş yapıyoruz akşam 5'te. Bugün yağmurlu ama yağmur olmasına rağmen yine de buluşuyoruz. Çünkü burada belli olmuyor yağmurun ne zaman yağacağı. Ben komple ıslandım. Yürürken tekrar kurudum. Hava çok sıcak. Nem çok yüksek. Yine çok sorular geliyor Çenmay'daki yaşamla ilgili. İşte gündelik yaşam nasıl, aktiviteler, spor aktiviteleri neler oluyor, yeme içme nasıl diye. Bunlarla ilgili de yine videolar çekeceğim. Aslında kendi rutinlerim üzerinden anlatmayı planlıyorum. Söz vermiyorum çünkü belli olmuyor. Biraz aktif bir hayat seviyorum ama atraksiyon hiç bitmiyor hayatımda. Ve son bir şey daha, yine dinleme demiştim. Hani insanları dinlemeyi seviyorum demiştim. Yosemite'da kendiliğinden gelişen bir topluluk enerjisiyle gelişen yeni bir alanımız oluştu. Açık Çember koyduk adını. Tamamen sohbet edeceğimiz, herkesin özgürce duygusunu, düşüncesini paylaşabileceği ve birbirinden, deneyimlerinden öğrenebileceği öyle bir alanımız var artık. Katılmak isterseniz buyurun gelin. Yosemite Flex üyeliğimize dahil. Salı günleri ders öncesi yapıyoruz bunu. Salı günleri yaptığımız ders de hareketli bir ders. Ben veriyorum dersi. Birçok farklı tekniği birleştirerek oluşturduğum ders içerikleri bunlar. Web sayfasında var yine. Ders öncesinde açık çember buluşmalarında sohbet edeceğiz. Eleştiriden, yargıdan uzak, olduğunuz halinizle, olduğunuz gibi kabul görebildiğiniz bir yere ihtiyaç duyuyorsanız ve birinin sizi dinlemesine ihtiyaç duyuyorsanız gelin buyurun açık çemberimize katılın. DTV ile ilgili özellikle daha detaylı sorularınız varsa lütfen mail atın. Özellikle Instagram'dan, DM'den yazılan şeylere çok fazla bakamıyorum. Onları göremiyorum maalesef. Hani o kadar vaktim olmayabiliyor ve oradan cevap veremiyorum. Lütfen mail atın. Maillere çok daha hızlı dönüyorum. Sınır çizemediğiniz, sınırlarla ilgili yaşadığınız deneyimler, düşünceler varsa onları da merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım arzu ederseniz. Biraz zorlu bir süreç olsa da beni oldukça zorladı aslında. Her şeyi dengede tutmaya çalışma hali. Hem işte
süreci tamamlamaya çalışırken kendi sürecimi, ev bulma, işte taşınma, diğer evle ilişkimi kesme ve her şeyi, rasyonel dünyadaki şeyleri düzenlemeye ve dengede tutmaya çalışırken bir taraftan da duygusal dünyadaki karmaşaları, sadece kendinin değil bir de ev arkadaşının karmaşalarını ve onlar arasındaki o ilişkideki duygusal yoğunlukları dengede tutmaya çalışmak, bir taraftan o arkadaşlık dengesini de korumaya çalışmak gerçekten çok yorucu. Bana sınırlarımı çok daha net çizmem gerektiğini bir kere daha hatırlattı bu süreç. Bu arkadaşlık devam etse bile hani bir yerde yara alacağız bir şekilde ve çok sağlıklı bir yere doğru gitmeyeceğini fark ettim. O arkadaşımla tamamen arkadaşlık iletişimimi kesme kararı aldım ve bunu da ona nazik ama oldukça net bir dille açıklayarak arkadaşlığımı sonlandırdım ve kesinlikle herhangi bir şekilde iletişim kurmamasını benimle rica ettim. Pişman değilim. Çok rahatladım ondan sonra. Gerçekten üzerimden böyle büyük bir yük kalkmış gibi oldu. Hemen yine İngilizce ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Dille ilgili. Bir şeyler yapmak, bir yerlere gitmek, yurt dışına yerleşmek, tatile gitmek isteyip de İngilizcenizin yetersiz olduğunu düşündüğünüz için alıkoyuyorsanız kendinizi, bence bir kere daha düşünün derim. Neden? Çünkü dil bilmek, İngilizce bilmek özellikle pratik ederek oluşan bir şey. Ben geçen sene buraya geldiğimde gerçekten B1, B2 seviyesindeydi İngilizcem. Sonra dinledikçe ve gündelik hayatın içinde konuşmaya başladıkça gelişmeye başladı. Bu sene şu an neredeyse 4 aydır sadece İngilizce konuşuyorum gündelik hayatta. İlk başlarda farklı aksanları anlamak çok zorlanıyordum. Fakat şu an hemen hemen her şeyi anlayabiliyorum. Akıcı olarak hani gündelik hayattaki speaking, konuşma pratiğim çok gelişti. Çünkü sürekli kullanıyorsunuz. Kullanmak zorundasınız gündelik hayatın içerisinde. Ve onun haricinde etkinliklere katılıyorum. Oralarda da yine sürekli kullanıyorum. Ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok gelişiyor. Dile maruz kalmanız gerekiyor. Sadece oturduğum yerden uzaktan öğreneyimle maalesef olmuyor. Benim tecrübem böyle. Bir şey yapmak istiyorsunuz, bir yere gitmek istiyorsunuz, adım atmak istiyorsunuz. Günün sonunda sizi engelleyen sadece dil bariyeri mi, yoksa orada başka bir şey mi var? İngilizce çözersiniz onu. O zor değil. Gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor değil. Onun haricinde hala sizi engelleyen bir şey var mı? Varsa o ne? Oraya bakın derim. İngilizceyi çok gözünüzde büyütmeyin. Yakında daha da kolay hale gelecek. Kulaklık çıkacakmış yakında. Öyle bir haber okudum. Simültane tercüme edecek. Hani bir tanesini sen, bir tanesini karşındaki insana takacaksın. O anda birbirinizin dili her ne olursa olsun birbirinizi anlayabileceksiniz. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Dili elediğinizde hala sizi tutan ne var? Oraya bakın derim. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere efendim. Sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.